İyi akşamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün bir kez daha beraberiz. Hiç vakit kaybetmeden neye başlıyoruz? Başlıklara. Bugün biraz yoğun bir program var. İspanyol basınında Arda Güler dedikten sonra ilk olarak Arda Güler'le ilgili iki haber. Bu iki haberden hemen sonra Kenan Yıldız için rekor bedel diyeceğiz ve Victor Osimhen'de ayrılık günü. Sonrası önemli. Morata'nın Yeni Kapı'yı neden terk ettiği ortaya çıktı. Bakın özel haber demişim. İlk defa burada duyacaksınız bazı gerçekleri. Daha önceki yayınımda söz vermiştim. Bir sonraki yayında anlatacağım diye. Tamamen özel haberdir. O bölümü muhakkak izleyin, kaçırmayın. Fenerbahçe'de bir ayrılık daha dedikten sonra da İstanbul devinden Romulo hamlesi diyeceğiz. Göztepe'nin yıldızı ve Toprak Razgatlıoğlu müjdesiyle de bugünkü yayını noktalayacağız. Tabii ki çok haber var, bir sürü haber var ama hepsini buraya sığdırmak mümkün değil. Evet, şimdi kıymetli dostlar, bu yayını burada canlı izleyenler buradalar, hepsi geldi. Canlı izlemeyenler için söylüyorum, tam şurada Arda Güler'in fotoğrafını görünceye kadar olan kısma ilerletebilirsiniz. Tam orada ben haberi anlatmaya başlayacağım ama öncesinde yayını beğenmeyi ya da videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın kıymetli dostlar. Abone olun ki bir sonraki yayınları da kaçırmayın. 42 kişiyiz. Hemen like'ları alalım lütfen. Hemen beğenelim. 42 kişiyiz. 13 tane beğeni var. Daha fazla olursa çok daha güzel olur. Şimdiden elinize sağlık. Yo selam demiş. Hoş geldin. Yo ve Ebru Deveci hoş geldin. Ferhat Bayrak selamlar demiş. Hoş geldin. Harun Değirmenci. Ali İbrahim Ahmet hoş geldin. Serdar hoş geldin. Metin yayınlar olsan hoş geldin Metin. Ali İbrahim Ahmet, Nikopas Real Madrid'e gelirse Arda'ya ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Nikopas kenarda oturacak. Motivation Corner yayınlar. Beğeni atın arkadaşlar diyor. Motivation Corner'ı dinleyelim. Lütfen yayını beğenelim. Can Bilen hoş geldin. Ergin Yaşaroğlu da geldi. Yayınlar Mourinho gidiyor mu? Gitmiyor. Öyle bir şey yok henüz. Moskar selamun aleyküm selam Moskar. Biraz sesim mevsimsel alerji durumu var bende de. O yüzden böyle sabahtan beri zor toparladım sesimi. Daha da kötüydü ama şu anda iyiyim. Yani herhangi bir fiziksel bir şey yok. Tamamen ses ve işte sürekli bir kaşınma hali var mevsimlerden dolayı. Hakan Onur Erikli hoş geldin. Gökhan Kurt da geldi. Özgür Akbulut da geldi. Hadi başlayalım. Uzun zamandır ilk defa canlı denk geldim. Süpersin Oğuzhan. Teşekkür ederim Metin. Atilla Kağan bizim hazırlık maçı ne zaman? Hangisi? Türkiye'nin mi? Ya bakmadım da çok yakın önümüzdeki hafta falan birkaç gün içinde olabilir ya. Ben de ona ilgili hazırlayacaktım. Hemen fiksür falan hazırlayacaktım da yayından sonra hazırlayacağım. Net bilmiyorum. Bu arada filenin sultanlarıyla daha fazla ilgileniyorum. O tarafa da mailleşmem var. Akreditasyon çıkarmadılar bana. Birazcık ona kafam bozuk. Bakalım daha üst kademelere mail atacağım. Hemen ilk işimiz yayını beğendik diyor. Turgay Türk de geldi. Serdar Arda herkesin gözüne sokar gibi gösterdi diyor. Beğendik daha diyor Fatih Arkan'da. Tamam hadi başlayalım o zaman. Yayına 6 Haziran'da da Kenan bilgiyi verdi. Hop başladık. Evet, Arda Güler bu fotoğrafı paylaştı. Biliyorsunuz ki şimdi tatil yapıyor. Tatilden sonra bir A takım maçı var. ABD ile ve Meksika ile maçlar, hazırlık maçı. Ondan sonra da zaten Real Madrid'le gidecek. Dünya Kulüpler Kupası denen o zımbırtıya gidecekler. Hani az maç yapılıyormuş gibi futbolcuları Temmuz'un ortasına kadar maç yaptıracaklar. Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra Arda tatilde yaptı. Bazı fotoğrafları da paylaştı. Şimdi açıkçası şöyle bir şey vardı. Dün belirli saatlerde ben Instagram diyorum, Twitter'da gördüm. Twitter eski adı, yeni adı X işte. Orada gördüm birkaç tane böyle bir paylaşım vardı. Sıska mıska falan diye. Ben de şaşırdım yani bu paylaşımlar nereden çıktı diye. Arda'nın eski fotoğraflarıyla ilgili paylaşımlar yapılmıştı. Birileriyle çekilmiş falan işte. Neyse o kadar çok önemsemedim. Zaten hani böyle olmuş bir durumda değildi. Yani ne bileyim X'te böyle gündem olmuş, TT olmuş bir durumda yoktu. Ama galiba bu fotoğraflar bir şekilde Arda'ya Güler'e de gitti. Instagram'ında bugün paylaşım yaptı. İşte görüyorsunuz sağdaki paylaşım. Bir tane daha fotoğraf var. Onda da rovaşata atarken böyle bir ayağı tam böyle yerde, kendisi havada, çok güzel bir fotoğraf. Hatta ben ilk gördüğümde zannettim. Yapay zeka mı falan zannettim böyle. Yani ben de bir şaşırdım. Yok, gayet güzel bir şekilde
Arda Güler fotoğrafları paylaşmış. Peki ne oldu? İşte bunlardan sonra da işte bu paylaşımlar gündem oldu. Türkiye'de gündem olmadı. Türkiye'de sadece işte belirli başlı haber sayfalarında yer buldu ama İspanyol X'inde TT oldu. Onların bazılarında mesela dünya henüz Xabi Alonso yönetimindeki Arda Güler'e hazır değil gibi bir yorum mesela çok beğenilmişti. Çok fazla bir like almıştı. Arda Güler'in hedefi sezon başından itibaren ilk 11'de yer almak. Bir başka ifade de bu kıymetli dostlar. Peki İspanyol basında da bu fotoğraflar haber oldu açıkçası. Yani ben de beklemiyordum bu kadar hızlı bir şekilde şey olmasını, haber olmasını ama oldu. Ne demişler? Defensa Central'da yer aldı. Bu arada Marka'da da yer aldı haber ama Marka'da pek bir yorum yoktu. Sadece fotoğrafların servisi yapıldı Marka gazetesinde. O önemliydi. AS gazetesinde de aynı şekilde fotoğraflar yayınlandı. Bir de herhalde Corriere dello Sport'taydı. Yanılıyor olabilirim. Tutto Sport da olabilir. Onlardan biri. İtalya'dan da bir gazetede yayınlandı. Xabi Alonso'na ne demişler? Bakın yorum yapmışlar o haberle ilgili İspanyol basınında. Xabi Alonso'nun Real Madrid transferi Arda Güler'i takımda kalmaya ikna etmiş olabilir. Arda'nın klasına ve zerafetine hayran kalanlardan biri de Xabi Alonso. Bu sezon 1770 dakikadan biraz fazla süre alan Arda'nın kulüp içindeki değerlendirmelere göre yeterince fırsat bulamadığı düşünülüyor. Xabi Alonso ise durumu tersine çevirmek istiyor. Çünkü Arda takıma taktiksel anlamda birçok seçenek sunuyor. Ayrıca taraftarlar da onun oyun stilini izlemekten büyük keyif alıyor. Bu Dünya Kupası'nda ve kulüplerin geleceğinde genç oyuncuların söyleyeceği çok şey var. Başlangıç noktası ise Arda Güler demişler. Real Madrid'de Xabi Alonso döneminin başlamasının ardından da gözler tabii ki Arda Güler'de olacak. Ne durum var? Şimdi Xabi Alonso'yu biliyorsunuz işte Bayer Leverkusen'de genç oyuncuları böyle alttan yetiştirip böyle onları büyüttü. Öyle bir potansiyele sahip bir teknik direktör olduğu için de Arda Güler'in Xabi Alonso yönetiminde de işte onlar gibi büyüyüp performansını arttırıp arttırmayacağı da merak konusu. Tabii ki neydi? Bir tane durun. Buraya bir yere not almıştım ben onu. El Chicorito de Juanes programı. Bu programı söylerken zorlanıyorum. El Chicorito de Juanes programında konuşan gazeteci Eduardo Inda. Biliyorsunuz bu adamı ben defalarca kez haberini yapmıştım. Eduardo Inda. Genelde işte Real Madrid hakkında konuşur. Real Madridli bence o ama saklıyor. Ama İspanya'nın önemli yorumcularından biri. Eduardo Inda çarpıcı bir iddiada buldu. Ne dedi? Eduardo Inda, Xabi Alonso Arda Güler'i dokunulmaz olarak görüyor ve Real Madrid'de önemli bir rol oynayacağına inanıyor ifadelerini kullandı. Arda Güler'i geride bıraktığımız sezonda neler yapmış? 42 maçta süre almış. İşte bunların bazısında 2 dakika, bazısında 3 dakika. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda da 5 gol atıp 9 asistlikte skor katkısı sağladı. 2 de penaltı yaptırdı. Biri ligde, biri de Şampiyonlar Ligi'nde. Onlar katkıya sayılmıyor ama 2 penaltı da gole döndü. Aslında orada 2 gol daha katkısı var. Evet, şimdi şeyle ilgili bölüm bu kadar. Arda Güler'le ilgili. Hop, ufak bir kayma oldu bende. Tamam, geri geldim. Saniyeler içerisinde geri geldim. Arda Güler'le ilgili bölüm bu kadar. Şimdi ufak bir Arda Güler'le ilgili sizin yazdıklarınızı okuyacağım. Ondan sonra hemen diğer haberlere geçeceğiz. Yayının sonunda gene Arda Güler'le okuruz. Arda Güler'le ilgili yorumları okuruz. Ne demişler? Arda Güler bu yıl kiminle forma savaşına girer? Arda Güler bu yıl herhalde gene Valverde ile falan forma savaşına girer. Yeni bir transfer olur mu bilmiyorum. Nico Paz'ın gelme durumu mu? Nico Paz'ın yeniden gitme durumu da var. Yani Real Madrid'de kalıcı olmayabilir. Tekrardan Ağustos ayında gönderebilirler.
O yüzden o konuda bir şey diyemeyeceğim. Kiminle forma savaşı, ama Kamavinga var o bölgede, Tchouaméni var şu anda. Yani gene forma savaşı devam edecek. Evet, iyi yayınlar olsun. Kocaman beğendik. Oksijen hoş geldin. Severek beğendik de sen sordun diye değil. Asla yanlış yapmışsın. Estağfurullah Fatih Erkan. Teşekkür ederim. Milli maç mı yoksa Dünya Kupası için mi Real Madrid idmanında Alonso ile başlaması iyi olmaz mı? İlk antrenmanlar önemli. Geç kalabilir. Program bu şekilde. O konuda yapılabilecek bir şey yok. Sonuç olarak milli takımı da Arda Güler'in forma terletmesi gerekiyor. Selamlar abi, nasıl hatırladın mı? Beni sürekli Redos diyordun abi, ismim Redros. X Redros, hoş geldin. Ama bak bu defa doğru okudum. Abi geç geldim. Niye özür diliyorsun ki? Yoklama almıyorum. Ama teşekkür ederim ince düşüncen için. Emre Ünlü, ben yine de rotasyon oyuncusu olur, sabit kalmaz, ama Arda ile alakalı değil, Madrid şartları. Daha çok süre alır, o kesin. Daha çok süre alacağı kesin, ben de zaten söyledim. Arda çok büyük ihtimalle tam olarak Xabi Alonso'nun kafasındaki sisteme oturursa önümüzdeki Şubat'tan itibaren ilk 11'e monte olacağını düşündüm. Ben de şu anki performanslarından bahsediyorum, ama çok farklı bir şeye evrilir. Çok başka bir performans ortaya koyar. Sezonun başından ilk 11'e adını yazdırır. Amerika'daki turnuva Arda için yeni hocaya kendini kanıtlaması için büyük fırsat olacak. Aslında bakarsanız Arda'nın kendini kanıtlamasına da gerek yok. Evet, bence de kanıtlamasına gerek yok. Ben de aynı fikirdeyim. Arda banko oynar bence artık. İlk 11'de yeri garanti diyor Serdar'da. Ya iki hazırlık maçı ve ilk maçlarda önemli. Emre Ünlü. Evet, Arda artık ilk diyor Hakan Onur Erikli'de. Hakan artık ilk 11. Allah'tan KDK diye bir şey çıkardılar. Yoksa sezon başına kadar futbolcusuz kalacaktık diyor. Turgay Türk de geçmiş olsun üstadım. Teşekkür ederim motivation. Arda bu sezon kesin 3000 dakikadan fazla oynuyor. 3000 dakika bilmiyorum. 3000 dakikadan fazla oynayabilir mi, ama şöyle söyleyeyim. Şöyle bir 2000 dakika oynasa bile, çünkü aslında ligde 1100 dakika falan oynadı. Ligdeki şartlardan bahsediyorum. Hani Şampiyonlar Ligi'ydi, Kral Kupası'ydı, bilmem neydi. Orada bir sürü şeyler var ya. Ne kadar demiştik burada? Söylemiştik. 1770 dakika falan demiştik. Şöyle 1100 dakika ligde oynadı. O buradaki şeyde yok. Ben onu daha önce anlatmıştım. Ligde bir 2000 dakikanın üzerine çıkarsa çok farklı olur. Peki. Metin, ya evet, gerçekten öyle bir şey oldu. Adamlar ilk yılında Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Yani Mbappe'de ne uğursuz şu Şampiyonlar Ligi'nde, anlamış değilim. Evet, kısa kopmaya bir kez daha neden oldum. Bu sefer benim yüzümden oldu. Özür diliyorum, geldim. Tamam, şimdi Arda Güler'le ilgili yorumları, gizli bilgilerin yorumunu okumuyorum. Gizli bilgilerin yorumunda kaldım. Bütün haberleri anlatayım teker teker, ondan sonra şeye geri döneceğiz. Arda Güler'e geri döneceğiz, ama bunları da hızlı hızlı anlatalım. Şimdi Kenan Yıldız'la ilgili transfer iddiaları. Şimdi bana da kızıyorlar, işte Kenan Yıldız'la ilgili haber yapmıyorsun. Kenan Yıldız'la ilgili haberler Arda Güler kadar çok çıkmıyor açıkçası. Ama onunla ilgilenen kulüpler büyük kulüpler. Bakın, Manchester City, Chelsea'nin ardından Paris Saint-Germain'de Kenan Yıldız'la ilgilenmeye başladı. Juventus'un kapısını da çalmışlar. Bunları da nereden biliyoruz? İtalyan basınından öğrendik. Bugün bir iki gazetede de çıktı bu. 3 dev kulübün Kenan Yıldız'ın renklerine bağlamak için yarış halinde olduğu belirtilirken, bu transferlerin rekor bir bedelle gerçekleşeceği açıklandı. Tarihe geçecek bir rekor bedel. Ne diyor? Kenan Yıldız cephesinde yaşanan transfer gelişmesi aktarıldı İspanyol basında. İtalyan basına geniş yer bulan haberlerde 20 yaşındaki futbolcu için devreye giren 3 kulübün yaklaşık 80-90 milyon euroluk bir teklifi sunmaya hazırladıkları söyleniyor. 80-90 milyon euroluk bir bonservis. Kenan Yıldız'a da verecekler en az 11-12, belki 15-16 gibi bir rakam. Yani para bayağı büyüyecek Kenan Yıldız noktasında. Paris Saint-Germain'in bunu başaracak mali bütçesi var. Paris Saint-Germain bence şu minvalde birazcık öne geçmiş gibi. Çünkü Chelsea
Onların işi zor. Şampiyonlar Ligi evet tamam, Premier Lig'de güzel bir sezon geçirdiler. Konferans Ligi'ni aldılar ama önümüzdeki sezon Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde finalin favori adayı mıdır? Yani final adaylarından biri midir? Bence değil. Manchester City çok kötü bir sezon geçirdi. Manchester City son anda kendini Şampiyonlar Ligi'ne attı. Tamam, buraya kadar da güzel. Son haftalarda Guardiola topladı takımı. Ama önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nin aday mıdır? Bence değildir. Ama Paris Saint-Germain bence önümüzdeki yılın da final adaylarından biri. En azından bir yarı finale falan kesin gelir diyoruz. Çünkü oyun çok dinamik oynanıyor Paris Saint-Germain'de. Çok gözle görülür bir fark var. Tabii Xabi Alonso'lu Real Madrid etkisi de var şimdi. Önümüzdeki sezon Xabi Alonso'lu bir Real Madrid göreceğiz. O da ayrı. Önemli olan burada Kenan Yıldız için yapılan 1.80-90 milyon euroluk teklifin olacağı ve Türkiye tarihine geçecek. Türkiye milli takımında oynamış en değerli futbolcu unvanını alacak Kenan Yıldız. Umarım da bu transfer gerçekleşir. Çünkü ben Kenan'ın Juventus'ta kalmasını isteyenlerden değilim. Peki özel haberimizden hemen bir önceki habere geçiyoruz. Bundan sonraki özel haber muhakkak dinleyin, kaçırmayın. Victor Osimhen'le ayrılık günü. Victor Osimhen biliyorsunuz ki Al Hilal kulübü teklif yaptı. 40 milyon üstüne çıktılar, 45 milyon yaptılar teklifi. Yani Osimhen'in kafası bayağı çelmiş durumda ama Osimhen ayrıldı. Bugün İstanbul'dan ayrıldı. Bütün akrabaları, arkadaşları, çok kalabalık bir kafile, 40 kişi falan geldiler herhalde. Ya ben o gün son maçta orada görevliydi. Kafamı çevirdiğim her yerde Osimhen'in bir akrabası, arkadaşı vardı. Yani biz hatta Osimhen'in çıkışı çok geçe kaldı. Çıkmadı bir türlü. Ben artık böyle arkadaşlarına sordum, Osimhen geliyor mu, çıkıyor mu, ne zaman çıkacak diye. Onların da birçoğu İngilizce falan bilmiyorlar. Tabii kendi dillerinde konuşuyorlar. Çok anlaşamadık. Ama çok tatlı bir ailesi var Osimhen'in de, onu da söyleyeyim. Galatasaray yönetimi Osimhen'e artık demiş ki yani Cuma gününe kadar bize fikrini bildir. Biz de ona göre önümüze bakalım. Yani transfer sezonunu başlatalım bize diyorlar Galatasaray yönetimi. Ama Osimhen Galatasaray'dan 5 yıllık kontrat istemiş. Ve yıllık 20 milyon euro da maaş istiyor. Yani 5 yılda toplamda 100 milyon euro Osimhen Galatasaray'dan kazanmak istiyor. Galatasaray 5 yılda 100 milyon euro, bir de Napoli'ye vereceği bir 60 milyon. Yani Galatasaray öyle 60 milyonda biz çözeriz diyor. Öyle bir kafa yapısındalar. Oraya da bir 60 milyon euro. Toplamda 160 milyonluk bir masraf. Yani şampiyon olan takımın 1.8 milyon euro aldığı birlikte 160 milyon euroluk bir yatırım ne kadar mantıklı. Hatta şöyle söyleniyor. Osimhen ola ki hani ben transferi yaptık, Galatasaray'a geldi. Tak Kasım ayında Icardi gibi sakatlandı, ne olacak? İşte böyle sıkıntılar da var açıkçası. Osimhen'le ilgili birazcık Türkiye için risk edilebilir bir seviye değil. 160 milyon euro. Morata, evet, geliyoruz. Günün bence en önemli haberi Alvaro Morata. Çünkü benim özel haberim. O yüzden önemli diyorum. Morata Galatasaray'dan ayrılıyor. Galatasaray'da oynamak istemediğini belirtti net bir şekilde. Artık İspanya'da falan oynamak istiyor. Zaten bir takım söylemiş de o takıma bakmadım bile. Sonuçta artık Türkiye'de yer almayacak. Ama Morata'nın ayrılmasıyla ilgili bazı spekülasyonlar ortaya atıldı. İşte Yeni Kapı alanına gelmişti. Orada VIP bölümünde çok fazla taraftar varmış. Çok fazla kişi varmış. Çocukları çok korkmuş, ağlamış falan. Çocukların korktuğu yer doğru da VIP değil, teknede olmuş korku. O nedenle Morata bir problem yaşamış. Onu da söyleyeyim. Bunları biliyoruz. Bunlar zaten basına yansıyan şeyler. İşte bu bir açıklama yaptı Morata. İşte kusura bakmayın, kişisel nedenlerden ayrılmak zorunda kaldım Yeni Kapı'dan vesaire vesaire. Fakat asıl sorun ne? Asıl sorun teknede başlıyor. Teknede Icardi'nin çok fazla böyle ön planda olması, sürekli takımın kralıymış gibi davranılması vesaire ve birazcık da teknede bir eğlencenin dozu aşılmış galiba. O doz aşılma sırasında Morata'nın çocukları bir korku yaşamışlar. Bu korkudan dolayı Morata Icardi'ye ve yanındakilere birazcık tepki göstermiş. Ve orada ufak böyle bir gerilme değil de hani nasıl diyeyim, ufak bir sürtüşme, ya tamam adamım hani yok bir şey falan gibilerinden, ama Morata bu duruma içerliyor.
Icardi'nin sürekli ön planda olması, sonuçta Kasım ayından beri sakat olan ve hiçbir maçta oynamayan bir futbolcunun sanki şampiyonluğun önemli isimlerinden biriymiş gibi şampiyonluk kutlamalarında öne çıkması Morata'yı rahatsız etmiş. Bakın hatta şöyle söyleyeyim size, sadece Morata'yı değil, Osimhen'i de Icardi'nin bu kadar ön planda olması rahatsız etmiş. Yani burada sizlere bu özel hiçbir yerde duyamayacağınız haberler. Galatasaraylılar umarım beni dinliyordu ve bu tavırlardan dolayı da önümüzdeki yıl Icardi'nin tavırlarından dolayı da Morata önümüzdeki yıl kesinlikle ve kesinlikle Galatasaray'da kalmak istemiyor. Menajerine bana kulüp bulun demiş zaten direkt. O da herhalde İspanya'da bir kulübe gidecek. Real Betis ismi geçiyor şu an, ne olur bilmem ama bundan sonra. Bu haber özel haber. Bu özel haber içinde herkesten de bir like alırım kıymetli dostlar. Şu anda yayında olan herkesten birer tane like alayım. Beğenileri arttıralım. Evet, geçiyoruz Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'leri ilgilendiren haber En-Nesyri. Bir Dzeko gitti. Dzeko bu arada Como'ya gidecek galiba. İtalya'da Como var, hani şu Nico Paz'ın oynadığı kulüp. Muhtemelen oraya gidecek gibi duruyor ama bir anda da En-Nesyri var elde. En-Nesyri ile ilgili de bir gelişme yaşandı. Fulham ve Aston Villa En-Nesyri'nin peşine düştü. Transfer etmek istiyorlar. Yakın zamanda da En-Nesyri için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak Fulham ve Aston Villa, hem de böyle sağlam bir para vereceği düşünülüyor iki takımın da. Çünkü biliyorsunuz ki Premier Lig'de çok büyük paralar kazanılıyor ve o yüzden de böyle 20-25 milyon euro gözden çıkarılabilir, kolay gözden çıkarılabilir bir rakam. Ve açıkçası Fenerbahçe'nin de istediği En-Nesyri için aşağı yukarı bu rakamlar. Yani Fenerbahçe 19.5'ün üstüne koyanı verecek muhtemelen En-Nesyri ki transfer döneminde biraz daha böyle eli rahatlasın Ali Koç'un. Peki hedefte ne var? Fenerbahçe için hedefte tabii ki Romulo var. Romulo Fenerbahçe'ye gelebilirmiş. İlgileniyorlar. Takvim Gazetesi'nde yer alıyor bu haber. Takvim Gazetesi'nden de bulup okuyabilirsiniz. Romulo, Edin Dzeko, En-Nesyri'nin gitme ihtimali var. Cenk zaten yok. Romulo transferi 15 milyon euro gibi bir rakam düşünülüyor Romulo için. Bu Göztepe'nin istediği bu arada. Ben Romulo'nun 15 milyon edecek bir forvet olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evet, Göztepe'de iyi işler yaptı. Kötü kesinlikle işler yapmadı. Bakın kaç gol atmıştı, kaç gol katkısı vardı. Buraya yazmıştım ama yazmamışım. Demek ki gözümden kaçmış. Valla bayağı bir 30 falan, 30 gol katkısı falan var işte asistlerle beraber. Ama Romulo 15 milyon eder mi bilmiyorum. Siz de yorumlarınızı yazın. Bence etmez. 7-8 falan okey ama 15 bence değil yani Romulo'nun. Biraz Göztepe güzel pazarlıyor oyuncularını, onu da söyleyeyim. Ve son haber. Son haber, görüntü yok çünkü fotoğraflar hepsi telifli diye alamadım. Telif atıyorlar ondan sonra yayına. Ama Toprak Razgatlıoğlu ile alakalı, Toprak Razgatlıoğlu 2026 MotoGP sezonu için anlaşma sağladı ve sonunda beklediğimiz şey geldi. Superbike şampiyonu son 2010 yılında Ben Spice vardı. O MotoGP'ye geçmişti Superbike'tan. Ondan sonra bir ilk gerçekleşecek. Kenan Sofoğlu'nun daha önce yaptığı açıklamalar doğrultusunda sürpriz olmadı. Yamaha'nın üst düzey yetkileri son aylarda Toprak hakkında olumlu açıklamalarda bulunmuş ve onun potansiyeline olan inançlarını defalarca söylemişti. Yamaha ile imzaladı. 2026 yılında Toprak Razgatlıoğlu'nu biz artık nerede göreceğiz? MotoGP'de göreceğiz. Aşırı merak ediyorum. Superbike'dan farklı tabii ki o. MotoGP'de bakalım neler olacak. Evet, şimdi burada gizli bilgileri okumamıştım. Bakalım, bazı Galatasaray taraftarları, sohbet bölümü başladı. Haberler bu kadar kıymetli dostlar. Şimdi sizin yorumlarınızı okuyacağım. O yüzden herkes yorumunu yazsın. Burada teker teker yorumları okuyalım. Twitter fanlarının neden Arda Güler'e karşı nefreti var biliyor musunuz? Twitter'da mavi tikli sayfalarda çok denk geliyorum. Arda hakkında çok saçma paylaşımlar var. Açıkçası bilmiyorum. Kıskançlık da olabileceğini düşünüyorum, gizli bilgiler. Ama Galatasaray taraftarı noktasında fazla olduğunu ben de farkındayım. En azından Galatasaraylı gibi görünen hesaplar. Ama bence çok da kafaya takmıyor. Mavi tik de artık bir skala değil ki yani. Biz mesela, ben mavi tikimi mavi Elon Musk satın almadan önce almıştım.
O zamanlar bir skalaydı mavi tikli olmak ama şu an parasını veren herkes mavi tik olabiliyor. Artık troller de mavi tik. O yüzden hiç kafaya takmaya gerek yok. Yeni teknik direktörle ilk idmanda gerçekten önemli. Ancak Real Madrid takımın yarısı sakat zaten diyor. Moskar abi Arda formayı hak ediyor. Kendi ülkemizdeki insanlar diyor ki Arda büyük kulüplerde oynamayı hak etmiyor. Ferdinand bile bu Arda'yı övüyor. Aynen. Bizim ülkede herkes eleştirilir. Selamlar. Türk ve Grove Tapya. Selamlar, hoş geldin. Oğuzhan'cığım yayınlar diyor Yasin Başar. Kardeşim Arda bu sezon 10 numara formayı alma ihtimali nedir? Valla Yasin Başar açıkçası şöyle söyleyeyim 10 numara Mbappe'ye doğru gidiyor gibi görünüyor. Yani son gelen haberler o şekilde Real Madrid'de onu söyleyeyim. Sanki 10 numarayı Mbappe takacakmış gibi bunu da buradan söyleyeyim. Haber yapmadım bunu ama aldığım son haberler, son bilgiler hatta bir tane de İspanya'dan bir kıymetli bir gazeteci büyüğüm var. Onunla da konuştuk. O da laf arasında söyledi Mbappe ile ilgili bu durumu. Yani Mbappe'ye gidecekmiş gibi duruyor 10 numara. Valverde 5000 dakika üzerinde Avrupa liglerinde rekor kırdı diyor Turgay Türk. Modric gitti Arda uzun oynar zaten. Gelen hoca istediği biri idi bence gelecek. Bambaşka bir Arda Güler ve Real Madrid izleyeceğiz diye düşünüyorum. Oynadıkça kendine güveni de artacak diyor Red Down TV. Moskar. Abi Arda formayı hak ediyor. Kendi ülkemizde insanlar. Evet onu okumuştum. Emin Bey havadan sudan. Hoş geldin. Harun Değirmenci. Orta sahada net bir oyun kurucu şu anda Madrid'de Tchouaméni ve Kamavinga'nın son durumlarına bakıldığında oyun kurucu olabilecek başka kimse yok. İlk 11 olmak zorunda diyor Arda Güler için. Arda'yı zaten en az 2032 yılına kadar kafaya koymuş Real diyor Muhammed Emin Özkaraca. Hoş geldin. Burak. Arda tabii ilk 11 oyuncusu olmalı ama Arda'nın oynaması gereken pozisyon orta sahanın ortasında serbest oynamalı. Her yerden bunu dile getirirsen sevinirim abi diyor. Çok teşekkürler. Ben her yerde bunu dile getirdim net bir şekilde. Bununla ilgili ben hatta yayın yapmaya başladığım günden beri Arda'nın orada oynaması gerektiğini söylüyorum. Can Bilen, PSG şansı Barça'nın rakibi olmaması. Valla bu PSG Barça'yı da parçalardı. Öyle söyleyeyim. Abi Arda tamam onu okuduk. Mbappe PSG'den yine Şampiyonlar Ligi'ni aldılar. Kıvra varken Kenan orada oynar mı? Valla Kıvra'nın da gitme ihtimali var. Real Madrid falan da geçiyor isimlerde. Barcelona geçiyor. Bilmiyorum ama bence Kıvra iyi ama Kenan sağ kanatta da oynayabilen bir oyuncu. Sadece sol kanatta oynayan bir oyuncu değil yani. Onu da söyledim. Bellingham 180 milyonsa Kenan 200 milyon dolar eder diyor. Yavuz Sultan Selim demiş onu da. Kerim, Kenan İtalya'dan ayrılmak istiyormuş. O yüzden Bayern'in teklifini reddetti zaten. Yani istemiyormuş. O yüzden Bayern'in teklifini reddetti. İstiyormuş okudum. Bilmiyorum. Çıkan haberler bu yönde. Yakışır kardeşimize Allah o da göz bebeğimiz aynen öyle. Selamlar olsun. Oitnik hoş geldin. Oitnik hoş geldin. Bence Juventus'tan gitmesini istiyorum açıkçası diyor. Ben de Juventus'tan gitmesini istiyorum Kenan'ın. Yani o tabii ki Juventus'la arasındaki bağ çok farklı ama bence Kenan gitmeli. Hakan Çal Gıcıoğlu Fos değil bence. Hakan zaten sakat çıktı maça ve maçta da sakatlığı nüksetti. İyice arttı. Maçı bırakmak zorunda kaldı. Bence öyle şey yapıyorlar ama yani bir iki pozisyon haricinde Inter'de en çok göze çarpan isimlerden biri Hakan'dı. Yani orta sahada olmasına rağmen birçok defa kanada geçerek oradan orta yaptı yani. Çok etkili ortalar yaptı ama maçta Dumfries'de özellikle Thuram çok kötüydü. Yani Thuram maç boyunca ayakta hiç duramadı. Yani o da bilemiyorum. Eleştirilerin en büyük odağında da Thuram var zaten. Hakan yoktu. Meltem, Icardi beni de rahatsız ediyor gerçekten de. İyi bir örnek değil. Keşke o da gitseydi diyor. Emre 15 mi? 5 yeter. İkinci forvet bile zor olur. Bence de 5 yeter ya. 5'in üstüne çıkma hadi diyelim 7-8 yani. Ama 5 bence de 5 milyonluk bir şey. Semih'in 10 milyon euro istediği yerde 15 milyon etmezse Semih'in 10 milyon istemesi de bence saçmalık Turan Babacan. Onu da söyleyeyim. Yani geçen seneki Semih'le alakası zaten yoktu ama Semih o paralar etmiyor ne yazık ki.
yeteneğini geliştiremeyen futbolcunun parası o kadar etmez. Yani Semih evet bir adam eksiltme yeteneğine sahip ama Semih'e çözüm buldu rakipler. Semih'i kapatmanın yolunu buldular ve Semih'i kapattılar. Varşova'ya selamlar. Vici Vici, VC VC. Hoş geldin. Varşova'daki bütün kıymetli dostlara buradan selamlar. Toprak Razgatlıoğlu gibi bir efsane yer verdiğin için teşekkürler. Kaptan Kral her zaman, Kaplan Kral her zaman sadece futbol değil, Türklerin yani Türk sporcuların yaptığı bütün her şeyi burada anlatıyorum ben. Kıymetli hatta kaçırdıklarım oluyor ne yazık ki. İşte şu anda atletizmde büyük başarılar elde ediyorlar. Onları kaçırdık. Geçtiğimiz günlerde geride kaldı o haberler. Abi Arda formayı tamam onu okuduk. Kaçıncıya yazmış. Oğuzhan kardeş dezenfektan kokla burnuna öksürük gibi şeyler az önce dezenfektan da bak kimyasal şeyler beni daha çok kötü yapıyor ya. Ben daha bu konuda doğalcıyım. Kaplan Toprak Razgatlıoğlu'nun ülkemizde çok kıymeti bilinmese de birçok üst düzey seviyede temsil eden bir sporcu. Kesinlikle Madrid için başarı istiyorsa Mbappe'den çıkmalı. Mbappe'den yollarını ayırmalı diyor Emre Aydınol. Abi Toprak Razgatlıoğlu inanılmaz bir yetenek. Türkiye'nin tek bir dört dörtlük pisti olması ve ona rağmen bu kadar iyi sürücüler çıkarması inanılmaz diyorlar. Bu sürücülerin hiçbiri Türkiye'de yetişmiyor ki zaten. Hepsi zaten Avrupa'da falan antrenmanlara çıkıyorlar. Türkiye'de İstanbul Parkı diyorsan İstanbul Park şu anda bazı böyle küçük yarış Porsche falan yapılıyor. Go-kart yarışları var. Go-kart değil de onun bir şeyi var. Gene motor yarışları yapılıyor İstanbul Park'ta ama onların hiçbiri çok üst düzey yarışlar değil. Onun dışında boş zamanlarda sen de paranı verip İstanbul Park'a arabanla gidip orada bir şeyler yapabilirsin yani. Bir sınır yok. İstemiş numarayı milli takım numarasıyla senkrone almak istiyor. Aklınca 10 numarayla efsane olma derdinde. Yani yayın onun efsanesine. Tamam efsane olabilecek potansiyelde bir futbolcu. Fakat efsane futbolcuların hiçbiri takımını bu kadar kendi başarısı için sabote etmedi. Yani bir geçmişe bir baksın. Bir sürü efsane futbolcu var. Hangisi takımda bir probleme neden olmuş bugüne kadar? Takımdan ayrılmaları problem olmuş. Bugün Mbappe'nin Real Madrid'den ayrılması bazı problemleri çözecek. Böyle efsane mi olur lan? İngiltere 10 tane büyük pisti var. Düşün yani. Ya Azerbaycan'ın pisti bile bakın sokak yarışı ya. Azerbaycan'la bir sokak yarışı ama orası pist aynı zamanda. Ya o kadar kaliteli bakıyorlar ki o piste. O kadar gözleri gibi bakıyorlar ki. Ya Azerbaycan Grand Prix'sinde ya diyorsunuz ki burası herhalde Avrupa'dan bir yer diyorsunuz. Yani böyle Formula 1 izlemeyenleri falan televizyonda sorunca herkes şey diyor ilk önce. İşte burası neresi diye sorduğunda Avusturya'dır diyorlar. İşte ne Fransa mıdır diyorlar. Diyor ama hiçbir Azerbaycan gelmiyor. Yani adamlar gözü gibi bakıyor oralara ya. Biz birazcık kıymet bilmiyoruz. Hem de dünyanın gerçekten en mühendislik olarak en iyi 3-4 pistinden biri. Çünkü bizde bir 45. viraj var. Tam gazla 4 tane virajın birleşiminden oluşan bir viraj orası. Harika bir virajdır. Ve orada gerçekten doğru çizgiyi yakalayan pilot inanılmaz derecede avantaj sağlar. Doğru çizgiyi yakalayamayan pilotsa dezavantaj sağlıyor. Yani orada orta şeriye gidemiyorsun. Ya en iyi avantajı alacaksın ya da büyük bir dezavantaj. Frene basmak zorunda kalacaksın. Mükemmel bir pist mühendislik olarak ama değerini bilmiyoruz. Ben demedim mi 10 numara o yüze gidecek. Adam takıntılı. Evet. Galatasaraylıyım. Arda'nın maçlarını Galatasaray'dan fazla izledim. Gerçekten bu doğru. Birçok arkadaşım öyle yani Galatasaray Beşiktaş'tı. Arda'nın maçlarını daha fazla izlediler. Arda'ya laf eden GS'lilere söylüyoruz. Biz Fenerbahçe birimizi yerken Okan Hoca ile 3 senedir Avrupa'da köy takımları yenirken adam Madrid'de oynuyor. Golf çok haklı. Golf'ün ben ekrana da getirmek istiyorum. Kaplan Kral Kerim motosiklet dünyasında altın jenerasyona sahibiz. Bunun da en büyük sebebi Kenan Sofuoğlu. Gerçekten öyle. Çekirdekten bir sürü sporcuyu kendi pistine yetiştirdi. Hala da yetiştiriyor. Kenan Sofuoğlu memleketinde 4 dörtlük bir pist yaptı Oğuzhan abi. Aynen Zonguldak'tı. Orada hepsi antrenman yapıyor. Can, Öncü, Toprak falan hepsi orada Kenan abi. Biliyorum ama bunların asıl antrenman muhakkak bir yerde antrenman yapmak zorundalar. Ama Avrupa'da da çok fazla bulunuyorlar. Avrupa'daki pistlerde. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Bakın böyle pist yarışlarında işte
bu şey için de geçerli. Mesela biatlon gibi, kayakta atlama gibi sporlar için de geçerli. Yani farklı, her gittiğin yerde farklı bir durumla karşılaşabileceğin sporlardan bahsediyorum. Futbol böyle değil. Yani Allianz Arena'ya da gitseniz, işte çimi güzelleştirilmiş Kasımpaşa'nın stadına da gitseniz, çimler güzelse orada her şey aynı. Ama mesela bir pist mevzusu, işte biatlon gibi sporlar, kayakla atlama gibi sporlar, bisiklet gibi sporlar, bunlar nerede antrenman yaparsan yap, gittiğin yerde muhakkak oranın koşullarına alışabilmek için farklı farklı birçok yerde antrenman yapman lazım. O yüzden Avrupa'da da birçok yerde antrenman yapıyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim, kayakla atlamadan örnek vereyim. Neydi bizim çocuğun ismi? Uçan Türk. İsmini şimdi unuttum bir anda. Umarım izlemez. Bir de aramızda iyi yani. Telefonla da falan ararım sorarım. Bir an böyle trak geldi. İsmini unuttum. Kayakla atlama. Erzurum'da var kayakla atlama pistimiz. Tabii ki orada antrenman yapıyor ama şimdi gittiği birçok yerde farklı tepeler var. Hepsinden farklı bir uçuş yakalaması lazım. O yüzden oralarda da değişik yerlerde de antrenman yapıp kendini geliştiriyor. Motosporları da böyle. Yani Imola'yla hiçbir zaman işte ne bileyim Miami Grand Prix'si aynı değil yani. Onu da söyleyeyim. Pist Sakarya Akyazı'da Kenan'ın memleketi diyor Naciye Keleş. Peki hepinize teşekkürler kıymetli dostlar. Yayını kapatmadan herkese şöyle bir like'lara bir kez daha basarsa çok sevinirim beğenmeyenler için. Yayını beğenelim kıymetli dostlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gözünüze kulağınıza sağlık. Beni izlediniz, dinlediniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sağlıcakla. Gitmedim.